4 GTA, 2 Manhunt, 1 Bully ile sofrayı donatıyordu. Birer tek söylüyorduk. Biz gelenleri sıcacık yerken Rockstar birer tane daha ilave yaptırayım mı abiye bağlıyordu. Birini bitirirken diğeri duman üstünde önümüze geliyordu. Önümüzdekini yerken tek düşündüğümüz şey bir sonrakini ayranla nasıl denkleyerek gömeceğimizdi. Valve gibi ikide muslukları kesip insanın canını da sıkmıyorlardı. Rockstar'ın henüz şımarmaya başlamadığı ama bizi şımarttığı günlerdi. Online oyunların ise henüz hayatımıza pinglemediği zamanlardı. Birçok firma gibi Rockstar da başlayıp biten oyunlar yapıyordu. Evet, oyun maliyetleri daha düşüktü, daha fazla risk alabiliyorlardı ve yeni fikirleri cesurca deneyebiliyorlardı. Bunu bir de Rockstar yapınca yanındaki salata daha bir taze, üstüne çay ise daha tatlı geliyordu. Mutluyduk. Şu an ise acıktım. Sadece ikinci oyunu PC'ye çıkan Midnight Club ya da The Warriors gibi oyunlarına ise konsolum olmadığı için sadece uzaktan bakabiliyordum. Bir de bu vardı. Rockstar Games Table Tennis'i sunar. Cümleden de oyun ismi oluyormuş. Teselliyi ise bambaşka bir yerde bulacaktım. ...2004'te çıkan Red Dead Revolver'ı ise Rockstar eksik olmasın yine cama ekmek bandırdığı için oynayamamıştım. Bir sene sonra PC'ye de çıkan Gun ise benim için bir intikam şekli olacaktı. Oyun Batı'nın o vahşiliğini içimize kadar işlemişti. Ben ise Red Dead Revolver'daki Red Harlow olamamış, teselliyi Gun'daki Colton White ile bulmuştum. 2010 yılının ise hem Rockstar hem de biz oyuncular için bir dönüm noktası olacağını hiçbirimiz tahmin edemezdik. Rockstar, Vahşi Batı temalı yeni bir oyun yapıyor ancak oyunun ana karakterini ve dünyasını tamamen değiştiriyor. John Marston ile artık ayakları yere daha sağlam basan bir hikaye anlatıyordu. Eksikliği duyulan bir Vahşi Batı oyunu yapılıyordu hem de Rockstar tarafından ve ben ise yine aynı kaderi yaşıyordum. Oyun çok uzun süreler PlayStation 3 ve Xbox 360'da sıkışıp kalacaktı. Rockstar sanki oyunu yapmış ve sonrasında tamamen unutmuştu. O kadar oynamak istiyordum ki varlığını unutmak acı çekmemden daha kolay hale gelmişti. Bir yandan kendisini hatırlamamaya çalışıyor, bir yandan da hiç tatmadığım bir şeyin yoksunluğunu çekiyordum sanki. Aman tatlı. Bir gün ben de yiyeceğim. Ne zaman bir oyun listesi görsem kendisiyle tekrar karşılaşıyordum. Göz kırpıp bir baksana diyordu devamlı. Bu durum bu şekilde tek taraflı olarak uzunca bir süre devam etti. Asıl darbeyi ise hiç beklemediğim anda, hiç beklemediğim yerimden yiyecektim. Dişlerimi sıkıp gözlerimi kapatıyordum. Kendimi içsel olarak daha fazla eğitebildiğim bir yöntem bulmuştum ancak oyunun sabır testi beni beklediğimden daha fazla zorlayacaktı. Yine de gayreti elden bırakmadıysa da Oyunun ikincisini çıkararak. Daha da doğrusu bunu da PC'ye çıkarmayarak. GTA 5'te yaşadığım olayın aynısıyla karşı karşıyaydım. Konu Rockstar olunca bunu tahmin etmiştim ancak ilki PC'ye çıkmamış bir oyunun ikincisinin de sadece konsola çıkacağını öğrendiğimde acı da olsa seri ile alakalı daha ciddi kararlar almam gerektiğini düşünmeye başladım. Platonik eski sevgiliyi unutmanın zamanı gelmişti sanki. Artık bu gerçekle yüzleşmeli ve önüme bakmalıydım. Daha oynayamadan dibe vurmuştum. Umut ise en umutsuz olduğum anda yanımdaydı yine. Yüzeye çıkmak için gereken gücü ise konsola çıkışından bir sene sonra ansızın buluverecektim. Sabırla ilgili tüm atasözü ve deyimleri içselleştirmiş biri olarak beklemiştim ve 17 Ekim 2019'da tüm yaşadıklarıma değecek haberi alacaktım. Rockstar ikinci oyunun 5 Kasım'da PC'ye geleceğini duyuruyordu. Ben ise bu gerçekliğe inanamamış, yaşadığım şaşkınlık ve heyecanla ön siparişin ne zaman yapılabileceğini araştırmaya başlamıştım. Rockstar'ın GTA 5'ten sonraki oyununu da artık oynayabilecektim. İlkini oynamayı beklerken tam 9 sene sonra ikincisini oynayacaktım. Rockstar'ın ketum ama ne yaptığını bilen bir firma olduğunu düşünmekten kendimi alamıyordum. Kafam karışmıştı ama olsundu. Oyunları çıkış yılına göre oynama konusuna kafayı takmış biri olarak mecburen sineye çekmiştim bu durumu.
Çeşitli taklalar atarak oyunu daha ucuza edinmiş, ön yükleme yapıp oyunun çıkacağı o kutlu günü beklemeye koyulmuştum. Zamanın göreceliği beni de vurmuştu. Günler sanki daha yavaş akıyordu artık. 5 Kasım günü saat 16'da PC'nin başında ön sipariş verildi yazısının oyna şeklinde değişmesini bekliyordum. Yazı aktif olur olmaz arkadaşımla beraber eş zamanlı oyuna girecektik. Altı patları görmemle içimdeki heyecan daha da artmıştı. GTA 5'ten sonra ilk defa bir oyunu çıkış zamanında oynayabiliyordum. Hikaye moduna tıkladım. Ben muradıma ermiştim ama arkadaşım ana menüyü görememişti bile. Bir yandan oyunumu oynamaya çalışıyor, bir yandan da onu teselli etmeye çalışıyordum. Çözüm denedikçe aldığı hatalar farklılaşıyordu. O gün uzunca bir oyun mesaisinden sonra çok huzurlu uyuduğumu hatırlıyorum. Hikaye bu kadar sarıp sarmalamışken, GTA'nın üzerimde bıraktığı izler hala tazeyken, olacak her şeyin farkındayken yine de yapmam gereken tek şeyin bu olduğunu düşünmekten kendimi alamıyordum. Akıllanmadan ve tekrardan zehri zerk etmek. Red Dead Online. Gentlemen. Okay. Online'da iki ayrı para birimi vardı. Banknot ve altın olarak. Oyundaki alınabilirlerden bazıları sadece banknot ile, bazıları ise sadece altın ile alınabiliyordu. Yani dert birken iki olmuştu. GTA Online'dan tecrübeliydim ancak Rockstar'ın ekonomik duvarlarına psikolojik olarak ne kadar hazırsam, aradan geçen 4 senede Rockstar'da kendisini ciddi şekilde geliştirmişti. İğne ile kuyu kazmaya başlamıştım tekrar. GTA Online'daki kontak görevlerine benzeyen hikaye görevleriyle ısınmaya başlamıştık. Ödül olarak tabii ki çok az para ve altın veriyorlardı. Oyunun etli kısmı ise mesleklerdi. Bu meslekleri kazanabilmek için de tahmin edebileceğiniz gibi altına ihtiyacımız vardı. Oyunu ön sipariş ile Rockstar Games Launcher'dan almamın bana getirdiği iki güzellik vardı. Birincisi, Rockstar'ın kendi seçeceğim iki oyununu kütüphaneme eklemek. İkincisi ve daha önemlisi, online için başlangıçta 50 altına sahip olmak. Ama konu bensem bununla yetinmeyecektim. GTA Online'ın haritasında gizli 54 iskambil kartını toplayarak Red Dead Online'daki Collector mesleği için gerekli lisansı bedavaya getirmiştim. Amazon hesabımı Rockstar Social Club hesabımla birbirine bağlayarak da oyun içi $1000 ve Bounty Hunter lisansını cebe indirmiştim. Evet, bu konularda fazla iyiydim. Trader rolünü açabilmek için gerekli lisans içinse 15 altını bayılmıştım. Bir zahmet artık dediğinizi duyar gibiyim. Rockstar, Collector mesleğiyle 2000 sene öncesini günümüze uyarlıyordu. Toplayıcılık. Oyun içi para karşılığı çeşitli haritalar satın alarak değerli eşyaların yerlerini buluyorduk. Toplamda 184 toplanabilir vardı. Çiçekler, tarot kartları, bileklikler, küpeler, kolyeler, yüzükler, şişeler, okuşları, yadigarlar, madeni paralar, kuş yumurtaları, fosiller. Bazı çiçekler günün sadece belli saatlerinde ortaya çıkıyorlardı. Kuş yumurtası ararken ağaç dallarına bakmaktan boyun tutulması yaşıyordunuz. Okbaşlar ve madeni paralar gibi gömülü toplanabilirleri bulabilmek içinse metal dedektörü ve küreye ihtiyacınız vardı. Set şeklinde tamamlayıp satarsanız da ekstra para kazanıyordunuz. Biz ise oyundaki haritaları satın almıyorduk. Jin Rob sağ olsun. Şerif'in panosundan farklı zorluk seviyelerindeki azıllardan birini seç. Bolas ile yakala, kement ile bağla. İplerden kurtulmadan suratına bir buğse kondur ve canlı şekilde teslim et. Vahşi Batı'nın emekliliği garanti mesleği o dönemin en saygın işi olan kelle avcılığı. GTA Online'dan tanıdığımız üretim yapıp mal satışı yapmayı buraya da sokuşturmuştur Rockstar. Hayvanları avla, kripsever üretsin, istersen üretim arttırmak için görevler yap, dolunca tüm akbabalar başına üşüsün ve emek ürettiğin mallarını patlatsın diye satış noktasına götürmeye çalış. Sonucunda elinde bir at arabası tekerleğiyle kala kalman çok olasıydı. Moonshiner mesleğiyle barımızın gizli bodrumunda alkol üretip satıyor, Naturalist mesleğinde tüf tüf ile hayvanların peşinde heder oluyorduk. Arkadaşlarla yapılan her şey gibi bu da çok güzeldi. Meslekler şöyle dursun, Rockstar kendi sınırlarını aşmaya, bizimse sinirlerimizi taşırmaya devam ediyordu. Mobil oyunlar gibi günlük görevler getirerek.
Oyuna her gün girmek için bir sebep yaratmak istemişler ve bize yine kocaman bir oltayla gelmişler. Hem de oltanın ucuna yem olarak oyundaki en değerli eşya olan altını yerleştirerek. Her gün bir tane görevi yaparsanız seriye başlıyordunuz. Her gün en az bir tane günlük görevi yaparak tamamladığımızdan sonraki her hafta tamamladığınız her görevden kazanacağımız altın miktarı da yükseliyordu. Peki nasıl görevler var? Hareket eden bir trenin üzerindeyken uçan bir kuşu vur. 5 NPC'yi gizlice öldür. Balta fazla iyi. Bir mağazayı ziyaret et. Mağaza dediysem de bu yani. 5 balık tut. Bir attan hareket eden at arabasına atla. Silah yağı ile silahını temizle. Atıda her şey görüntü için. Salonda 5 içki sipariş et. Sarhoş ol. Öncekiyle mükemmel ikili bence. 3 metre yüksekten bir atın üzerine atla. Bayağı fantastik. 5 düşmanı atın arkasında kement ile sürükle. Zevkli ve evet canice. Bir düşmanı yere çal. Şöyle. 3 düşmanın şapkasını uçur. Hep özenirdik. Bir balık yakala. Bir göl balığı yakala. Atının görünüşünde bir değişiklik yap. Bir hikaye görevi tamamla. 500 metre yüz. 20 düşmanı lootla. Bayılırım. Hayatta çok az işi bu kadar disipline yapmışızdır herhalde. Bazen 50 takla atsanız da sayın oyun tarafından sayılmayan görevlerimizse şiddetli baş ağrısına yol açıyordu. Hayat dışında oyunlarda da çalışmak isteyenler için günlük görevler birebir. Kovboyun sözlük anlamının sığır çobanı olduğunu öğrendiğimizde bunu kimseye söylememeye karar verdik. Bulduğumuz her toplanabilir sonrası birbirimize "Oradalar!" dedik. Yakaladığımız azılı suçluyu şerife götürürken daha çok kazanmak uğruna öldürmemek için birbirimize sözler verdik. Daha fazla kazanmak için kelle avcılığı teslim noktasının önünde şerifle göz göze voltalar attık. Yan yana 3 yıldız kalitesinde geyiklerle karşılaştığımızda geri sayım yaparak aynı anda vurmaya çalıştık. Crips'in kamp kurmayan nazını niyazını çektik. Kamp ateşinin sıcaklığındaki sessizlik sonrası Crips'in şarkı çalmasını yasakladık. Ürettiğimiz malları dağıttığımız at arabalarını gofret misali dağıttık. En iyi kamp geliştirmesi sonrası birbirimizin yemeğine tebelleş olduk. Bakterileri gözle görülebilen suda keçi olmuş yüzümüze su çaldık. Daha tenha diyerek en ücra köşelerde bir elimiz tetikte satışlar yaptık. Eğer o gün yapamayacaksak seriyi sıfırlamamak için günlük görevde birbirimize yalvardık. Bir şey olsa da kırılsam diye bekleyen alkol şişelerini haklı çıkarır gibi küçücük bir çakıl taşının şişeleri ve kalbimizi nasıl kırdığına şahit olduk. Moonshine barında kendimizi bozduk. 3 GB VRAM'li GTX 1060 makinede 144p çözünürlüklü kağıtlara anlarmış gibi bakarak poker oynadık. Küçük körde, büyük körde benmişim aslında. Başlangıçta 50 altın ile oyuna başlamak, çeşitli yollarla Collector, Bounty Hunter mesleklerini bedavaya almak beni çok rahatlatmıştı. Günlük görevlerin tamamını yaparak da servetime servet katıyordum. GTA Online'daki kadar içerik barındırmaması da paramın cebimde kalmasını sağlıyordu. 5 Kasım 2019'da PC'ye gelen oyun, 28 Temmuz 2020'deki The Naturalist güncellemesinden sonra büyük bir güncelleme almamıştı. Rockstar ise Temmuz 2022'de Red Dead Online'ın artık büyük güncelleme almayacağını ve geliştirme kaynaklarının Grand Theft Auto 6'ya ayrılması nedeniyle sadece mevcut modların genişletilmesine odaklanılacağını duyurmuştu. Vahşi Batı gibi niş bir konsepti temel alarak aslında herkese hitap etmeyen türde bir iş yapmış gibi görünse de oyun 77 milyon satarak tüm zamanların en çok satan 5. video oyunu olmayı başarmıştı. Red Dead Online hastalığımı yenmem ise benim oyunu değil, oyunun beni bırakmasıyla olmuştu.
Dolayısıyla Rockstar oyunlarıyla olan pasif agresif ilişkimi bir sonuca bağlayamamıştım. Rockstar'ın üzerimdeki sihri bu oyunla da devam etmişti. Beni bekleyen şeyin artık çok daha yakınımda olduğunu hissediyordum. Kaçınılmaz son için mücadele etmenin anlamsız olduğunu biliyordum aslında. Tarihin tekerrür etmeyi sevdiğini bildiğim gibi. Kendime tutamayacağım sözler vermeye devam etmeli ya da başımı eğip usul usul yürümeliydim. Oh, not again.